İtalyan o kadar çekilesi ki. Ben her şeyi yerim. Hiç hayvan ayırt etmem. Şu an Aşk Çeşmesi'ne geldik. Herkese İtalya'dan, Roma'dan günaydın arkadaşlar. Şimdi sabah biz çok erken kalktık. Yine her zaman gibi turdan aldık tabii her şeyimizi. Sabah kalktık güzelce havalimanına gittik. Orada kahvaltımızı yaptık. Şimdi daha yeni indik. Yaklaşık 2 saat bir yolculuğumuz oldu İstanbul Sabiha Gökçen'den. Roma, Fiumecchio öyle bir havalimanına geldik. Aslında adını bilmiyorum. İtalya'nın en büyük havalimanlarından bir tanesi. Şimdi oradayız. Uçaktan indik. Uçaktan indikten sonra buraya bir tren geliyor. O trene biniyorsunuz ve ana bölüme ulaşıyorsunuz. Yani pasaport kontrollerini vesaire falan orada yapıyorlar. Ve o yüzden şimdi treni bekliyoruz. Daha sonra da tur rehberimizle buluşacağız ve ardından Roma gezimiz başlasın. Hop, hemen ufak bir güncellemeyle geldim. Tüm pasaport işlemlerimizi hallettik. Şu an havalimanının dışarısına çıktık. Grubu bekliyoruz. Ondan sonra hemen merkeze doğru ilerliyoruz. Roma şaheserlerini görüyoruz. Bunların içerisinde işte İspanyol merdivenleri, İspanya meydanı, kolezyumlar, neler başka? Hepsini. Söyleyeyim mi? Söyleme. Aşk Çeşmesi. Aşk Çeşmesi'ni de göreceğiz arkadaşlar. Sonra bir kısa vaktimiz olacak. Orada böyle bir yemek notaları belirledim. İnşallah vakitimiz uzun olur da el verirse çok güzel yemek yerlerine götüreceğim sizi. Tabii ki de İtalya'ya gelmişken ne yiyeceğiz? Pizza, makarna, dondurma. Kötü bir şey değil mi? Bir de risotto. En sevdiğim. Bir şey söyle. Yediğim bütün pizzaların hepsi rezalet burada. Evet, Umut öyle diyor. Ben umutluyum. Ben pizzalardan umutluyum arkadaşlar. Bakalım yolda göreceğiz. Bu arada yine dediğim gibi hiçbir araştırma yapmadık. Öyle random takılıyoruz. Pıtçık pıtçık gezeceğiz bakalım ya. Çok eğlenceli. Çünkü Roma gerçekten uzun süredir çok merak ettiğim bir yerde. İtalya çok güzel ama en çok Roma'yı merak ediyorum bu arada. Diğer şeyler o kadar değil. Bir de Toskana'yı çok merak ediyorum. Hatta ileride evim olursa Toskana evi tarzında, hatta belki Toskana'dan da olabilir, neden olmasın diye düşünüyorum. Toskana evi tarzında bir ev istiyorum. Hayalim bu yöndedir. Tüm evrene bu mesaj gönderilsin ve kabul edilsin lütfen. Şimdilik size aktaracaklarım bu kadar. Artık bence gezimize başlayabiliriz. Arkadaşlar çürümeyen papa burada. Şimdi bu arada buradaki katedral o kadar büyük ki zeminlerin üzerinde dünyadaki en büyük katedrallerin ne kadar olduğunu adamlar işaretlemişler. Yani burada demek istiyorlar ki hani bu katedraller, bu kiliseler bu kadar, biz onlardan çok daha büyüğüz diye onları işaretleyerek göstermişler. Hatta bakın şöyle göstereyim size şu yerdeki yazıları. Arkadaşımız oradan geçmeye değil de. Bakın gördüğünüz gibi buradaki yazılar ne kadar olduğunu gösteriyor. Yani buraya kadar bu kilise, buradan buraya kadar daha devam ediyor. O yüzden bizimki daha büyük diyorlar.
2. St. Petrus Bazilikası'nı gezdik arkadaşlar. Burası Hristiyanlık için çok önemli bir bazilika. Aynı zamanda en büyükleri. Zaten içerisinde ve yerlerde dünya üzerindeki işte Milano'daki, işte Köln'deki kiliselerin boyutlarını vermişler. Orada hani demişler ki işte biz en büyüğünü yaptık. Burada görün. Bunun kilisenin şeyi bu. Bu kilisenin metresi bu kadar. Buradan bu kadar vesaire falan diye. Gerçekten içerisi çok büyük ve çok büyüleyiciydi. Bu arada bir şey diyeceğim. Her yer o kadar çekilesi ki insan nereye çekeceğini şaşırıyor. Bu arada Paris'le ilgili hayal kırıklıklarım vardı ama Roma'yı, yani İtalya'yı şimdiden çok sevdim. Vallahi çok güzel gidiyor şu an. Sadece biraz karnımız acıktı tabii doğal olarak. Çünkü sabah kahvaltı çok erken yaptık ve daha sonrasında çok da bir şey yemedik yani. Böyle biraz bir şeyler atıştırdık sadece ama adam akıllı bir şeyler yemek istiyor. Şimdi biraz buraya dolanalım. Ondan sonra sizi çok güzel bir yere götüreceğim. Sürprizlerim olacak. Evet arkadaşlar, şu karşıda görmüş olduğunuz yer, yani tam şurası papaların konakladığı yer. Şu arkada küçük bir koyu renkli bina var. Orada papa seçildiği zaman siyah ya da beyaz duman çıkıyor. Beyaz duman çıkarsa papa seçilmiş oluyor. Siyah duman çıkarsa papa seçilmemiş oluyor. Halk bu meydanda bunu öğrenebiliyor. Papa seçildikten sonra şu gördüğünüz karşı taraftaki balkonda kardinal papaya tacını artık giydiriyor ve ondan sonra papa ilan ediliyor ve ilk ayinini gördüğünüz bu meydanda yapıyor. Önemli günlerde, pazar günleri özellikle burada halkı toplayıp ayinlerini yaptırıyor. Ama genelde kardinal yaptırıyor bu ayinleri burada halka her pazar. Yani her pazar burada ayin var ama her pazar Papa kendisi burada ayin yaptıramıyor. Çünkü kendisi bir devlet adamı aynı zamanda. Şimdi gördüğünüz gibi etrafımız her yer böyle aslında bir kol şeklinde. Şöyle göstereyim size. Şimdi şunlar şöyle bir kol şekli gibi düşünün. Her iki tarafta da bunlardan var. Papa'nın kolları gibi içerisine girdiğinizde kutsanılmış gibi oluyor. Şurada bir yuvarlak var. O yuvarlığa geldiğinizde tüm sütunları sanki arkasında hiç sütun yokmuş gibi. Bu sütunların hepsinin arkasında 4'er tane sütun var. Sanki sütun yokmuş gibi onu görebiliyorsunuz. Şimdi size onu göstereceğim. Bakın gördüğünüz gibi sanki arkalarında hiç sütun yokmuş gibi gözüküyor burada. Sadece şu noktada durmanız yeterli. Ve artık yemeğimize kavuştuk. Forno Allegna diye bir yere geldik arkadaşlar. Burada pizza, makarna ve kabak çiçeği kızartması söyledik. Bir de meşhur bir şarapları varmış. Onları söyledik. Evet, şu anda da yemeklerimiz geldi gördüğünüz gibi. Fettuccine Alfredo söyledik. Ben de buranın özel olan bir pizzasından söyledim. Öyle, şimdi onun tadımına bakıyoruz. Mikrofonumu da buraya taktım. Size mukbang yapayım böyle. Yemek yerken sesler gelsin mi arkada? Bu arada şarabı çok sevmedik ama fena değil. Ağızda bıraktığı burukluğu sevdim. Şimdi bir de hemen kabak çiçeği kızartması söyledik. Onu yiyoruz. Güzel bu arada. Bizim yaptıklarımızdan biraz daha şeyli. Böyle etli yani daha paneli. Kalın pane kullanmışlar. İçinde peynirle doldurup öyle kızartmışlar. Güzelmiş bu arada. Gerçekten. Bir İzmirli olarak ben bunu beğendim. Evet, şimdi Umut'un makarnasının tadını bakıyorum, deniyorum. Tadını deniyorum ya. Deneyemedim. Çünkü biraz fazla al dente. Bana göre. Ama güzel. Kırıldığı için sevmedim orada hemen. Bir şey söyleyeyim mi? Tat çok iyi yalnız ya. Gerçekten güzel. Sonunda da bunların hepsine ne kadar verdiğimizi göstereceğim birazdan. Yeah. Thank you. Hiç fotoğrafta böyle gözükmüyordu. Size pizzamı göstereyim.
pizzayı, makarnayı hepsini gördük. Artık yemeğe devam edebiliriz. Şimdi İtalyanlar kafama nasıl vuruyor çatal bıçakla şey yaptığım için. Kötü mü? Değil. Güzel, lezzetli. Her türlü domuz yenir. Ben yerim. Ben her şeyi yerim. Hiç hayvan ayırt etmem. Bu arada Napoli pizza deniyoruz biz burada. Bence güzel ya. Zaten İtalya'ya gelip de başka ne yiyecek? Yani pizza, makarna. Bir de dondurma sürprizim var size. Biz yemeğimizi yiyelim. Ondan sonra tekrardan görüşüyoruz. Şimdi nereye geldik bilin bakalım. En güzel meydanlarından bir tanesi olan Plaza Navano'ya geldik. Size hemen burayı gezdiriyorum arkadaşlar. Bu arada bir şey diyeceğim. Şu an Aşk Çeşmesi'ne geldik. Ama onun öncesinde o kadar çok yağmur yağdı ki hiçbir şey yapamadık vesaire. Anca böyle hafif hafif yağmur çiselerken biraz çekindim. Çünkü Aşk Çeşmesi'ni çekmek önemli. Bu arada sadece biz Türkler buna Aşk Çeşmesi diyoruz. Normalde Fiona del Trevi diye, yani 3 yolun buluşması, 3 yol anlamına geliyor. O yüzden burayı da böyle size göstermek istedim. Şimdi bir de burada biliyorsunuz ki klasik böyle bir para atma, dilek tutma şeyleri vesaire var. Belki onu da yaparız burada. Evet, yağmura maruz kaldık. Zor bela Aşk Çeşmesi'ne geldik. Bu arada eğer İtalya'ya bizim gibi kış aylarında falan geleceksiniz, aslında ilkbahar ve sonbaharda gelmek çok daha mantıklı oluyor hava açısından. Çünkü yazın gerçekten İtalya çok sıcak oluyormuş. Biz de o yüzden dedik ki hadi bu dönemde bir gidelim. Ucuzdu, o yüzden aslında daha çok tercih ettik. Bu dönemde de gelecekseniz mutlaka yanınızda yağmurluk, şemsiye vesaire mutlaka getirin arkadaşlar. Bakın elzem ihtiyaç. Az önce bize yani birden böyle bir yağmur bastırdı. Bulut geçiyor ve bir anda böyle yağmur bastırıyor. Ve o sırada siz sırılsıklam olabilirsiniz. O yüzden biz de tam o yağmura denk geldik. Hemen yağmurluğumuzu giydik. Tabii kamerayı da çıkartıp çekim yapamadığım için o ara sokakları, böyle parlamento binasını falan görerek geldik. Buraya ara sokaklardan o kısımları geçmiş bulunduk. Aşk Çeşmesi de böyle geldiğinizde o bomboş güzelin fotoğrafları falan hiç hayal etmeyin, çünkü şöyle göstereyim size, her yeri tıklım tıklım dolu. Böyle insanlara şey yapmanız lazım, böyle yararak o gitti, şu teyze gitsin, şunu çekelim vesaire falan deyip böyle aralara girmeniz gerekiyor. Biz öyle yaptık. Anca öyle fotoğraf ve video çekilebildik. Vallahi şu an ben İtalya'dan çok memnunum. Özellikle yemeklerde çok lezzetli olunca beni X2 olarak bir mutlu etti yani. Öyle bir de beni Aşk Çeşmesi'ne konuşamadım. Bir de beni asla konuşamıyorum. Neden böyle oldu peki? Bunların hepsi yorgunluktan. Bir de gel o zaman şöyle beni Aşk Çeşmesi ile çek. Sadece Türkler diyor Aşk Çeşmesi diye bu arada. Başka kimse demiyor. Öyle, o zaman şimdi İspanyol merdivenlerine doğru yola çıkıyoruz arkadaşlar. Orada görüşmek üzere. İspanyol merdivenlerine geldik. İspanyol merdivenleri. Neden İspanyol merdivenleri? Çünkü gösteriyorum arkadaşlar. Şu arkamda görmüş olduğunuz yer İspanya Büyükelçiliği. Onun hemen şu tarafı İspanya Meydanı ve şu arkamda görmüş olduğunuz yerde meşhur İspanyol merdivenleri. Şurada çok iyi bir tiramisucu vardı arkadaşlar. Bombayı söylerim, tatlı. Dondurmadan vazgeç çünkü hava çok soğudu. O yüzden tatlıya döndük. Tiramisu, kahve yapacağız. Ondan sonra artık belki yarın ya da öbür gün dondurmayı yapabiliriz. İlk önce bir ısınmam lazım çünkü çok üşüdük. Bir anda hava yağmur yağınca inanılmaz soğudu. Öyle, size buraları göstereyim, biraz gezdireyim. Sonra birlikte tatlı yiyelim. Ondan sonra bir de kahve içelim. Bu arada
küçük bir not. Mesela İspanya Büyükelçiliği'nin oradan başladığınızda zaten hemen şuradaki mağazaları görebiliyorsunuz. En lüks mağazaların hepsini burada bulabilirsiniz. Hatta adını bilmediğiniz en lüks mağazalara kadar her şey burada var. Yani öyle Milano'ya gideyim oradan alışveriş yapayım vesaire falan diye yok. Roma'ya da gelip gayet güzel alışveriş yapabilirsiniz. Tiramisu söyledi, ben de Klasiko söyledim. Çünkü klasiğini ilk önce tatmam gerekiyordu diye düşündüm. Bir şey diyeceğim, burası ne ya? Çok güzel tiramisu. Bakın sade denedim, Umut çilekli denemişti, çilekliyi sevmedi. O yüzden ben sadeyi denedim, sadeyi sevdim. Her türlü yendi, hatta yetmedi. İkincisini de gidip aldık. Yani bu sefer de Antep fıstıklı aldık. Şimdi kahve içmeye gidiyoruz çünkü sabahtan beri hiç kahve içmedik. Kahveyle birlikte onları ponçikleyebiliriz. Kafamın tam üstüne orta bak, kafamın yani tam saçın çıktığı yere su damladı. Neler yaşadım ya. Laps diye damladı. Şimdi o meşhur lüks markaların olduğu caddede geziyoruz arkadaşlar. Bakın Tiffany & Co, Roberto Cavalli, Chanel. Beckenbauer, Kaleci Mayer, Nadia Comaneci. Hepsi burada var. İstediğiniz şeylerde. Bu arada İtalya'da da şöyle bir şey varmış. Söylenenlere özgün olarak söylüyorum, yani söylenenlere göre söylüyorum size. Fiyat standardı aynı. İster buradan aldığınız, isterseniz Milano'dan vesaire aldığınız hepsi aynı fiyat. Yani bu markalarda geçen. Bakın. Sokaklarda geziyoruz. Mikrofona duyurulur. Kahveciyi arıyoruz. Kahveci bulamadık. Buldunuz mu? Arkadaşlar kahveci bulamadık ya. Bir şey diyeceğim, kahveci bulamadık. Önünden geçmişiz ya. Bu kahve mi? Americano çok güzel. Cappuccino da çok iyi. Bir de şimdi cannoli deniyorum. Şöyle göstereyim. Yani Bir şey diyeceğim ya, çok güzel. Bir ısırık daha alacağım. Bir tane daha alayım, Allah'ın kârı 3'tür bak. Evet, az önce Umut kameramı düşürdü de. Ay bunlar çok bağırarak konuşuyor bakın. Bana geliyorlar ha. Ben bu kadar bağırarak konuşulmasına alışkın değilim. Kendi sesimi duyamıyorum burada. ben sana söyledim ama. Aa. Duydular beni. Kadınla bir göz göze geldim orada. Evet, şu an kahvelerimizi Canale Tadolini diye bir kahvecide içiyoruz. Bu adam bir heykeltıraş. Heykeltıraş yani şöyle söyleyeyim size. Atölyesini böyle bir kahve ve tatlıcıya çevirmiş. Arkamda gördüğünüz Canova Tadolini'de kahvemizi içtik, canolamızı yedik. Şimdi gidiyoruz. Bu arada bir americano, bir cappuccino, bir tane de işte canola dedikleri o tatlıya 8 euro ödedik. Bence gayet fiyat okeydi.
Öyle şimdi gidiyoruz. Yine bu insanlar bu küçük kamerayla bu çocuk neler yapıyor diye gözlemin içine baka baka böyle bir şey yapıyorlardı. Şu an arada sıkıştım. Bizimkiler önden bastırdı gidiyorlar. Hala şu an o şeydeyiz. Meşhur bu lüks markaların olduğu caddedeyiz ve devam ediyoruz. Roma'da St. Louis Kilisesi'ne geldik. Burada ünlü ressam Caravaggio'nun eserlerini yakından inceledik. Bu arada buraya giriş ücretsiz. Ama eğer ayin vesaire varsa içeriye girdiğinizde dışarıya çıkamıyorsunuz. Ama buraya gelip bu Caravaggio'nun eserlerini mutlaka görmeniz gerekiyor St. Louis Kilisesi'nde. Aynı zamanda burada sadece Fransızca ayin de yapılıyor. Böyle bilginize. Dünyanın en görkemli tapınaklarından biri olan Pantheon'a geldik. Roma İmparatoru Hadrian tarafından inşa edildi. Tarih boyunca 2 kez yangın gördü. Günümüzde şu an yenilenmiş halini görüyoruz. Son derece görkemli bir kubbesi var ve eşsiz mimarisiyle günümüze kadar korunmuş. Roma'nın en önemli eserlerinden bir tanesi olarak geçiyor. Bu arkamda görmüş olduğumuz Pantheon. Yemeğimizi Historia Pastini Pizzeria'da yedik arkadaşlar. Neler yedik diye soracak olursanız hemen sizler için ondan not aldım. Bakın enginar kızartması, ondan sonra arancini, buranın meşhur yemeği, aslında Sicilya'nın meşhur yemeği ama biz burada da deneyelim istedik. Ardından burrata söyledik, bruschetta söyledik, ıspanaklı ravioli söyledik. Onlar çok güzeldi. Meşhur kurutulmuş eti var, bresaola diye. Onu da söyledik burada. Aklınızda bulunsun, eğer gelirseniz mutlaka oraya gelin. Yemekleri yapan kişi de İtalyan bir teyze. O yemekleri kendisi hazırlıyor. Size de bu bilgiyi vereyim. Haberiniz olsun istedim. Arkada ışık yanıp sönüyor ya. Ne oluyor? Yemekten sonra San Ignazio Kilisesi'nin içerisindeki freskleri görmeye geldik. Şimdi aynadan baktığınızda tepede olan freskleri çok rahat görebiliyorsunuz. O yüzden şöyle bir sıraya girdik. Bekliyoruz freskleri görmek için.
freskleri gördük. Fotoğrafımızı ve videomuzu çekildik. Ulan ne dedikodu yaptınız be. Hepsini kaydettim. Gidiyoruz işte, kiminin hoşuna kiminin zoruna. Şimdi Roma'da Campo de Fiore diye bir yere geçiyoruz. Burası böyle küçük küçük kafelerin, eğlence yerlerinin olduğu alan. Oraya doğru yürüyoruz. Bir de orayı böyle bir görelim dedik. Evet, Campo de Fiore'de böyle bir yer arkadaşlar. Gördüğünüz gibi tabii yazın daha canlı canlı, cıvıl cıvıl vesaire oluyor. Ama şu an yine de güzel. Bakın, eğer vaktiniz olur da gelirseniz La Carbonara'da bir makarna yemenizi tavsiye ederim. Özellikle domatesli carbonara'yı mutlaka deneyin derim. Bu da size böyle ufak bir bilgi olsun. Şimdi biz nereye gidiyoruz biliyor musunuz? La Grom'a gidiyoruz. La Grom'da dondurma deneyeceğiz. Bir de Roma'da La Palma diye bir yer de var. Burası 150 çeşit dondurma yapıyor. Çeşidinin çokluğundan dolayı ödül almış durumda dondurmaları. Ama biz La Grom'a gideceğiz. La Grom'un daha iyi olduğunu söylediler. Onu deneyeceğiz. Bir de bu Campo de Fiore'den çıktıktan sonra bir dondurmacı var. Hemen şimdi size orayı da göstereceğim. Oraya doğru yürüyoruz. Orada da dondurma yiyebilirsiniz. Orası da, yani şu an göstereceğim yer de iyi. Ama La Grom daha iyi olduğunu söyledi. O yüzden biz de şimdi oraya gidiyoruz. Bakın, hemen o dediğim yere de geldik. Hemen meydandan çıkıp sağa döndüğünüzde. Evet, bakın burası. Evet, burada da dondurma yiyebilirsiniz ama La Grom'un daha iyi olduğunu söylediler. Biz şimdi La Grom'a gidiyoruz. Bakalım orada dondurmalar nasıl servis ediyorlar, lezzeti vesairesi. Ay, köpek geldi önüme. Bir an korktum. Şu anda olduğum yer buranın Adalet Sarayı olarak diye geçiyor. Az önce gördüğümüz yer bir genel evdi. Pompei'de olan bir zenginin evi. Günaydın arkadaşlar. Ne yapıyorsunuz? Napoli'ye doğru yola çıkıyoruz ama ilk önce Napoli'yi
es geçip Pompei'ye doğru devam edeceğiz. Pompei'yi göreceğiz. Pompei biliyorsunuz ki eski antik kentlerde en çok bozulmadan kalan yer. Çünkü üzerine işte yanardağ patlıyor, onlar böyle çöküyor. O yanardağın külleri o antik kenti koruyor. Bunu daha sonra buluyorlar vesaire. Şimdi onları detaylı anlatırım ama hani böyle kısa bir özet geçeyim dedim. Şimdilik bu kadar. Yolumuz Pompei'ye kadar devam edecek. Bir tuvalet kahve molası yapalım dedik ve şimdi yola devam ediyoruz. Evet arkadaşlar, biz şimdi Pompei'ye geldik. Vezüv yanardağı patladıktan sonra çıkan bu gazlardan dolayı bu şehirde yaşayan insanlar ölüyor ve yanardağdan oluşan küller bu antik şehrin üzerine kaplıyor. Bir çoban burada bir şey buluyor. Bunu hemen işte devlete bildiriyor. Devlete bildirdikten sonra burayı bir araştırıyorlar. Bir bakıyorlar ki burada Pompei diye bir antik kent var. Şu anda da biz orayı geziyoruz. Bu arada Pompei antik kenti 3'te 1'i çıkartılmışlar. 3'te 2'si duruyormuş. Aynı zamanda insanların üzerine de küller kapladığı için şöyle bir şey gibi düşünün. Mumyalanmış gibi insanların şeyleri duruyor. Onları çıkartırken içerisine özel bir sıvıyla doldurmuşlar ve insanların nasıl gözüktüğünü, o küller altında nasıl gözüktüğünü vesaire çözmüşler. Onları da burada sergiliyorlar. Yani o insanları işte o sıvıyla doldurup müzenin içerisine koymuşlar, sergiliyorlarmış. Şu anda olduğum yer buranın Adalet Sarayı olarak diye geçiyor. Aynı zamanda Pompei kralının eviymiş zamanında. Böyle size ufak ufak tarihi bilgiler anlattım. İnşallah doğru şey yapıyorum. Çünkü böyle bazı şeyleri doğru söyleyemiyorum artık. Parasını siz bilirsiniz. İnanılmaz değil mi ya? Adamlar neler yapmışlar gerçekten. Binalar vesaire hala sağlam. Bu arada dünyanın en iyi korunmuş yerlerinden bir tanesi. Çünkü dediğim gibi üzerine zamanla kül kaplıyor. O onu koruma görevi görüyor yani. Kül binaların üzerine, insanların üstünü. Daha sonra onları yavaş yavaş kazarak çıkarmaya başlıyorlar ve Pompei gezimiz devam ediyor. Az önce gördüğümüz yer bir genel evdi. O resimleri falan gördüğünüzde o resimlerin üzerinden orada insanlar seçiyorlarmış. Yani o resimde ne görüyorsunuz? O odada o pozisyon uygulanıyormuş. Öyle bir tarihçesi var yani. Şimdi buranın yani Pompei'deki eskiden zenginlerin evi olan bir evi görmeye gidiyoruz. Bu arada evlerin içerisinde gerçekten ateş tuğlalar, işte ocaklar vesaire her şey düşünülmüş. Yani şu an bizim zamanımızda ne varsa onlarda hepsi var. Adamlarda bir tek elektrik yokmuş.
Bu gördüğünüz yer Pompei'de olan bir zenginin evi. İlk girişte bir bahçesi var. Daha sonra şu arkamda gördüğünüz odaları ve ayrıca burada bir şöyle yeşil bir bahçesi de mevcut. Gerçekten çok güzel, çok iyi durumda, çok iyi korunmuş durumda. Bu arada Pompei'deki çoğu yer gerçekten orijinal. Yani hani mesela bu arkamda gördüğünüz duvarların hepsi orijinal şekilde kalmış durumda. Yerler, zeminler, aklınız alamıyor gerçekten ya, inanılmaz bir şey. Şu an bizim yaşadığımız devirdeki her şeyi adamlar yapmışlar buraya. Yani dediğim gibi sadece bir elektrik yok burada. Burası da evin mutfağı ve mutfakta kullanılan eşyalar. Bu da orijinal at arabası. Napoli'ye geldik ve yağmur başladı. O yüzden şu an hem şemsiye altından hem de yağmurluk altından size konuşuyorum. İlk önce burada antikalarıyla meşhur kafe var. Cambrinus diye bir yer. Şimdi orada bir kahve içeceğiz. O sırada biraz dinleniriz. Ondan sonra Napoli'yi biraz gezmeye başlayacağız. Tekrardan selamlar. Yağmur var diye kapatmıştım ama şimdi hem kahvemizi söyledik hem de buranın meşhur olan Sofiella diye bir tatlısı var. İsmini umarım doğru söylemişim. İçi kremalı, ılık servis ediliyor. Bir de fındıklı kahvesi. Hemen size de gösteriyorum bunları.
Napoli'de tarihin en eski alışveriş merkezlerinden bir tanesi olan Galleria Umberto'ya geldik. Biraz burayı geziyoruz. Hemen içeriki taraflarında böyle kahve içebileceğimiz, tatlı yiyebileceğimiz yerler var. Özellikle bir de limoncello deneyeceğiz. Hadi o zaman birlikte Galleria Umberto'yu gezelim. Bu arada diğer makinenin şarjı da bittiği için bunu da devam ediyorum. Görüyorsun ne zor şartlar altında çekimler yapıyorum. İtalya'nın güzel olmayan hiçbir yeri, hiçbir köşesi yok. Şu ana kadar gerçekten tüm beklentilerimi karşılayan bir ülke ve şehirler silsilesi olarak devam ediyor İtalya. Şimdi de burada biblolar çok önemliymiş. Yani dünyanın en pahalı bibloları burada yapılıp aynı zamanda da satılıyor. Şimdi size ve kendime onları göstermeye gidiyorum. Yakın çektiği için suratım nasıl böyle çıkıyor ama idare edin. Bazlama surat. Bazlama surat diye ben. Ve şimdi Napoli'nin en uzun alışveriş sokaklarından biri olan Via Toledo'dayız. Burası bizim bir tık böyle İstiklal Caddesi'ne benziyor. Kocaman geniş, istediğiniz her markayı burada bulabiliyorsunuz. Uzun, çok güzel ara sokaklarla bezeli güzel bir cadde. Geldiğinizde mutlaka uğrayın, zaten uğrarsınız yani. Bakın tüm işte Bershka'lar, Victoria's Secret'lar, Kazanovalar. Hepsi var. Napoli o kadar rahat ki İtalya'da balkonlara asılan çamaşırları Napoli'nin her sokağında görebilirsiniz. Şu an göremiyoruz çünkü yağmur yağıyor diye herkes çamaşırlarını içeriye almış. O yüzden biz de bunu size gösteremedik ama buralarda çokça görebilirsiniz. Burada o çamaşırları tam anlatırken ara sokakta gördük. Şimdi onun dedik böyle bir şey yapalım. Amca da böyle eğilip kameraya baktı. Şimdi evet bakın çamaşırları göstereceğiz. Üzerine bir de branda şey yapıyorlar yani. Hani yağmur yağınca çamaşır ıslanmasın diye üzerlerine branda seriyorlar. Bana hiç tekin gelmiyor. Bana da gelmiyor. Sanki birazdan İtalyan mafyası çıkıp hey durun üzerinizdekileri çabuk verin deyip böyle bizi soyacaklarmış gibi. İtalya'da kuru temizlemeci lazım olursa Napoli'de bu arada işte hava soğukken gelmenin avantajlarını yaşıyoruz. Biraz da olsa. Çünkü çok kalabalık değil. Normalde buraları bayağı kalabalık oluyor. Tıklım tıklım hınca hınç. Bir de ekstrada sıcak var tabi. Yazında bu caddelerde böyle sokak partileri vesaire oluyor. Bunu da nereden anlıyoruz? Çünkü dışarıda böyle şeyler var. Parti ışıkları falan asmışlar dışarılara.
Burası da İtalya'nın 1 milyoncusu. Şimdi az önce buranın en iyi film pizzacısına gittik. Oradan pizza aldık, denedik. Gerçekten güzel bir pizza. Çok vaktimiz kalmadığı için şu an hemen otobüse koşmak zorundayız. Yağmurun yağdığı mükemmel bir İtalya sabahındayız. Şimdi Castel Gandolfo'dan çıktık, Nemi'ye geldik. Dünyanın ilk posta kutusuna götürüyorum. Günaydın arkadaşlar yine herkese. Yağmurun yağdığı mükemmel bir İtalya sabahındayız. Bugün Roma merkeze çok yakın, yani yaklaşık 35-40 dakikalık bir mesafede olan Castel Gandolfo'ya geldik. Burada Papa'nın yazlığı var. Papa'nın yazlığının olduğu yerde de 2 tane göl var ve manzarası çok güzel. Aynı zamanda burada bir tane de köy var. Dağ çilekli turta yapıyorlar. Şarapları ve tabii ki de böyle egzotik meyveler, yani egzotik meyveler dedim, buranın işte İtalya'nın dağlarında yetişen meyveleriyle meşhur bir alan burası. O yüzden hem onları deneyimleyeceğiz, hem şöyle arkamda görmüş olduğunuz şu güzel manzarayı size de göstermek istedim. Şimdi burayı biraz gezeceğiz. Bir 5-10 dakika kadar bir vaktimiz var. Fotoğraflarımızı vesaire çekildik. Daha sonrasında dağ çilekli turta yemeye gideceğiz. Şemsiyeyi bile zor tutuyorum ya arada. Herkes fotoğraf çekiliyor burada. Bakın. Evet, şimdi biraz da size ortamı gösterelim. Manzarayı ve evleri gösterelim. Burası da Castel Gandolfo'nun meydanı. Şu karşıdaki Papa'nın evi. Ve şimdi de sizi hazırsanız dünyanın ilk posta kutusuna götürüyorum. Dünyanın ilk posta kutusu da burada Castel Gandolfo'da bulunuyor.
Evet, şimdi Castel Gandolfo'dan çıktık. Nemi'ye geldik. Nemi, az önce de bahsettiğim gibi dağ çilekleriyle ve orman meyveleriyle ünlü olan bir bölge. Aynı zamanda arkada şu görmüş olduğunuz Nemi Gölü. Şimdi burada birkaç tane fotoğraf çekildik. Size de burayı göstereyim. Ardından da hem dağ çileği turtası tadacağız, hem de dağ çileği şarabı tadacağız, hem de dağ çileği likörü tadacağız. Yani dağ çileği yapılan her şeyi burada tadıp deneyimleyip ondan sonra birkaç tanesini de tabii ki İstanbul'a geri götüreceğiz. O yüzden şimdi sizinle birlikte sokakları gezelim ve dağ çileği tadalım. Bu arada söyleyeceklerim o kadar çok fazla var ki az önce böyle gelirken sokakların aralarını vesaire falan gördüm. Gerçekten çok güzel gözüküyor her şey. O zaman gezimiz başlasın. Bakın size bahsettiğim dağ çilekli turtalar. Evet, şimdi güzel güzel turtalarımızı, tiramisularımızı yedik. Sokakların arasında dedik ki biraz kaybolalım. O yüzden şimdi şöyle yukarılara doğru yürüyoruz. Evet, artık Nemi'yi de gezdik. Dağ çileklerimizden yedik. Dağ çilekli turtamızı yedik. Çileğimizi yedik. Orman meyvelerimizi yedik. Kahvemizi içtik. Biraz ara sokaklarını gezdik. Umarım sizler de bu vlogu seviyorsunuzdur.
Sürçülisan ettiysek efendim affola. Valla çok sevdim ya gerçekten. Her şey çok güzel. Şimdi otobüsümüze biniyoruz ve yola koyuluyoruz. Burası beyaz şaraplarıyla ünlü bir yer. İsa'nın kanının bulunduğuna inanıldığı ana caddenin içerisindeyiz hemen. İtalya'da pazarın nabzını tutuyor. Eski bir mahzeni gezdik. Oradan çıkıyoruz, içerisi çok havasızdı. En iyi beyaz şarap burada olduğunu söylediler. O yüzden biz de ilk önce bir mahzeni görelim, sonra da bir de şarap alalım dedik. Şimdi mahzeni gezdik, şarap almaya çıkıyoruz. Ve günaydın arkadaşlar herkese. Şimdi Floransa'ya giderken yol üzerinde Orviete'ye uğradık. Burada dünyanın en güzel kiliselerinden bir tanesi var. Onu geziyoruz. Ayrıyetten St. Patrick kuyusu var. Birazdan onu da geçeceğiz ve burası beyaz şaraplarıyla ünlü bir yer. Hemen gelir gelmez rehberimiz buranın tarihçesini anlattıktan sonra beyaz şarap denedik. Bir mahzene indik buradaki. Mahzen tabii ki de çok havasızdı, o yüzden hemen Vın Turizm kaçtık. O yüzden şimdi buraları geziyoruz. Size biraz kiliseyi göstereceğim. Daha sonra da St. Patrick kuyusuna gideceğiz ve birkaç bir şeyler de atıştırıp buradan artık Floransa'ya doğru devam etmiş olacağız. Şimdi katedralin içerisini gezdik. Katedralin içerisini gezme sebeplerimizden bir tanesi
İsa'nın kanının bulunduğuna inanıldığı bir masa örtüsü vardı burada. Onu görmek istedik ama göremedik. Az önceki videoda onun olduğu yeri görebilirsiniz. Sadece özel günlerde açıyorlarmış. Bu katedralin içerisinde mevcut. Bir de adam bize bir video gösterdi. O videoda böyle çekmeye çalıştım telefonla. Umarım gözükmüştür. O küçücük bir İsa'nın kanının olduğu düşünülen masa örtüsü. Bu arada ufak bir bilgi de vereyim. Bazen kilise ücretsiz olabiliyor. Bazen de paralı olabiliyor. Biz paralı dönemine denk geldik ve 5 euro ödedik kilisenin içerisini görmek için. Şimdi şehrin biraz sokaklarını gezelim dedik. Öyle bir keşfe çıktık. Oo, gezgin bir şef. İtalya'da pazarın nabzını tutuyor. Şu sokağın güzelliğine bakın. Bir de sokağı böyle benimle gezin. Şu arkamda gördüğünüz yerde yemeğimizi yedik güzelce. Buranın T-bone steakleri ve spagetti bolognese meşhurdu. Biz T-bone steak yedik. Böyle bir menü yapmışlar. 23 euro içerisinde işte bruschettası var, şarabı var. Ayrıyetten bir de T-bone steak var. 23 euro veriyorsunuz. Burada güzelce karnınızı doyuruyorsunuz arkadaşlar. Burada bir gıda pazarı varmış. Oraya doğru gidiyoruz. Ana caddenin içerisindeyiz hemen. Bizim arkadaşlar bir çikolatacı gördüler. O çikolatacının içerisine girdiler. Size hadi burayı da göstereyim şimdi. Rüzgardan beynimiz dondu. Şimdi bir pazara geldik. Pazar var dediler. Oraya doğru gidiyoruz. Aşağısı kapalı, o zaman yukarıya çıkalım. Şimdi ekiple böyle gidiyoruz. Arkada Azeri kardeşlerimiz var. Bu arada bir şey söyleyeyim, benim bayağı şey var, Azeri takipçim var biliyor musun? Benim de çok var. Yazıyorlar. Bana ne? Benim de var. Benim daha az var. Benim de var. Güzel cevap. İnşallah doğru yere gelmişizdir. Burası yemek yeriymiş ya. Aşağı. Ay sıcacık.
Oha Umut peynirlere bak. Bu arada şu ekmeğin içerisindeki sandviçler çok güzel oluyor. Bu arada bakın bu pazarın içerisinde yemek yerinin orada böyle kurs eğitimleri var. Onları da hemen şurada yapıyorlar. Yani eğer serbest gelirseniz burada böyle bir yemek eğitimine katılabilirsiniz. Şurada da tarihler ve fiyatları mevcut. Yerin ismine de buradan bakabilirsiniz. Evet, böyle bir pazarın içerisine geldik. Bir sürü deri eşyaları var. Hemen o yemek yerinin çıkışında oluyor. Bakın böyle lambudu lumbudu her yerde dericiler mevcut. Ayrıca böyle hediyelik eşya almak için de güzel, çünkü şöyle küçük takı kutular var böyle. Yalnız bu çantaların hepsi ünlü markaların replikaları gibi. Mesela şu Bottega Veneta, bu Hermes. Aa bak şu şeyler çok güzel, atkılar. Yine bir marketin nabzını tuttuğumuz anlardan. Hadi ne söylemek istiyorsun? Mikrofon işte, kameraya çek beni dedim, çekiyorum seni. Beni mi? Ben böyle kameraya alışık değilim. Çok güzel. Bu İtalyan market. İtalyano market. Ne almaya geldin? Ben limoncello. Limoncello. Hem araba kullanıp hem limoncello mu içeceksiniz o anda? Yok, arkadaşımız rahatsız ya, ona şey aldık. Teşekkür ederim ya. Meşhur oldun mu? Evet, az önceki abi bizim otobüsümüzün şoförüydü. Sürekli elinde kamerayla beni gördü. Çek beni, çek beni, çek beni diyordu. Dedim ki hadi gel çekeyim seni şimdi. Öyle bir komik bir an yaşandı. Hepsi çok tatlı, çok güzeller yani. Bakın en sevdiğim şeyler. Hazır ürünler burada. Hemen pişmiş, ayıklanmış. Evet, İtalya'da et fiyatları ne durumda diye soracak olursanız işte bakın İtalya'da et fiyatları böyle. Turkey. Hava o kadar çok esiyor ki donduk. Ama şu açıdan mutluyuz çünkü dün burada bayağı bir yağmur varmış. Yağmur ve fırtına bir aradaymış. Gelen grup hiçbir şekilde gezememiş. O yüzden şu anki halimiz çok daha rahat. Floransa'nın en iyi dondurmacısına geldik. Şu an her şey o kadar güzel gözüküyor ki. Venci diye size dışarıdan çekmiştim. Çok açız galiba. Her şeyi yemek istiyoruz. Çoksun yani.
Şimdi dondurmamızı aldık. Karnımız tok olduğu için anca şöyle küçük bir boy aldık. Cappuccino'lu, Antep fıstıklı ve dark chocolately olanları tercih ettik. Şimdi tadına bakıyoruz. Önce dark chocolate istediğim bir çikolata manyağı olarak. Oh yeah, bitter çikolata seviyorsanız gerçekten çok iyi. Şimdi de şu cappuccino'ya bakıyorum. Cappuccino da çok güzel. Antep fıstığına bakıyorum. Hepsini beğenmişim ama değil mi? İlk defa Antep fıstık dondurma sevdim diyebilirim. Tadı çok güzel. Gelirseniz mutlaka deneyin. Meşhur bir yemekli sokak yemekleri vardı. İşkembeden yapılan ekmek arası işkembe. Bir geldik, onu kaçırmışız. Kapatmış adamlar. Kaderimizde değilmiş. Peki şu an ne yapacağız? Bakalım dondurmacıda sıra var mı? Çok sıra yok. Ne yapacağız? Külahta dondurma alacağız. Almayalım mı? Alalım. Evet, almayalım hadi. Sonra daha başka bir şeyler yeriz. Kahve içelim şu meydanda oturup. Öyle. Size bu bilgiyi vermek istedim. Çok önemli bir bilgiydi bizim için. İşkembe diye gelip işkembeyi yiyemedik. Burada da çok meşhur domuz sandviçleri varmış. Denemek isterseniz gelip deneyebilirsiniz. Tiramisu'suyla meşhur olan Gilli'ye geldik. Gilli diye yazılıyor. Umarım Gilli diye okunuyordur. Gilli 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 Gilli. Şimdi tiramisu söyledik, bir de kahve söyledik. Bakalım nasıl çıkacak, çünkü buranın tiramisunu çok övmüşlerdi. Öyle, yemeklerimiz gelince size onları gösteririm. Aynı zamanda bir de hemen ne yapıyoruz? Tabii ki de restoranın içerisinde geziyoruz sizinle. Tiramisu'muz geldi. Kahvelerimiz geldi. Bu arada tiramisu Roma'da yediğimize göre iyi değil. Yani buradakini sevmedik. Roma'dakini daha çok sevmiştik. Şöyle de göstereyim. Americano bunda geliyor. Gili 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 gili. Teyze monitör almış gidiyor. Buradan Floransa Belediyesi'ne sesleniyorum. Sesimi duyun. Sözüm sana Floransa Belediyesi. Haddine gel. Haddini bil. Bir şey diyeceğim. Bu kadar güzel bir yerde kiliseyi neden ışıklandırmadınız? Soruyorum size, Floransa Belediyesi. Ha?
Neden adam akıllı şuraları şöyle güzelce ışıklandırmadınız? Ha? Sistem yapmak istemiştim sadece.